Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duran Can Yılmaz. Laravel ile haber sitesi projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kahveler hazırsa başlayalım. Bayılıyorum kahveye. Şimdi Postman'imi açtım. Fakat şöyle bir durum var. Bu Postman'i ben sizinle de paylaşacağım. Online bir API şeklinde, merak etmeyin. Ben genelde API'lerimi Postman'dan yazarım. Ya da işte Sval kullanabilirim API'ler için. Mesela size bir tane yazdığım API dokümantasyonunun örneğini göstereyim. Bu bildiğiniz Gmail. Buraya işte bir sürü mail eklenebiliyor, mail hesabı eklenebiliyor. Onların yönetimi sağlanabiliyor vesaire vesaire. Burada açıklamaları var. İşte cron job'ları nasıl çalıştırırsınız, worker'lar nasıl çalışır falan. Tabii ki bizim uygulamamızda servis olmayacak. Çok basit bir mimariyle ilerliyoruz biz. Ee, Servisler, repozitörler falan oralara hiç girmeyeceğim. Aklınız karışmasın diye. Ama bununla alakalı yazılım mimarisiyle alakalı çok detaylı videolar ileride gelecek. Tabii ki sizin talepleriniz doğrultusunda gelecek. E, Bu projeyi çok basit tutacağım. Sadece ORM kullanacağım, model kullanacağım. E, Veri çekeceğiz, veri alacağız. Bir de bunları cache'leyeceğiz. Sitemiz hızlı açılsın diye. Çok basit bir şekilde bir haber sitesinin nasıl yapıldığını aslında size göstermeye çalışacağım. Bu haber sitesini dediğim gibi en başta da satabilirsiniz. Geliştirip kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerinden para kazanabilirsiniz. Zaten bunu para kazanmanız için yapıyorum. O yüzden öğretiyorum. E, API dokümanları detaylı olarak gelecek. Bir de ekstra olarak şöyle bir şey var. Ee, Mesela kategori delete'im status kodu 200 geliyor hatalı olduğunda. Mesela false diyor. Kategori bulunamadı diyor. Normalde API'den yani controller'dan ya da servisten bağlanırken bir problem olmaz bizim için. Çünkü biz buradaki statüsü kontrol edeceğiz. Fakat e, bu projede şöyle yapmayı planlıyorum. Tabii ki değişebilir ileride. E, JavaScript'te bir metot yazarak bu JavaScript metodu üzerinden işte status kodu 200 ise işte işlem yap. İşte 200 harici herhangi bir şey geldiyse işte hata ekrana bastır gibisinden. E, O yüzden şimdilik bu status kodlarını değiştireceğim. Hatalı olanları işte ne bileyim en kötü 400 fırlatırım, 402 fırlatırım. Fakat dediğim gibi bu aslında bizim için bir engel değil. Ben sadece bunlara takıntılı olduğum için bunları yapacağım. Burada gördüğünüz gibi array'i belirttikten sonra status kodunu belirtebiliyorsunuz. Yani belirtebildiğimizi söylüyor. Şimdi beraber göreceğiz. Eee, Default olarak 200 vermişler buna. Yani 404 çok mantıklı değil. Eee, Burada da Wikipedia'nın sitesinde işte HTTP status kodlarını görebilirsiniz. Mesela bizimkine hangisi uyuyor diye buradan bakalım. Ben tabii ki bunların hepsini ezbere bilmiyorum. Eee, Çünkü neden bileyim, yani neden hafızamda böyle bir şey yer tutayım. Sadece belli başlı şeyleri biliyorum. Mesela bot request diyor. 400 döndürebiliriz. 400 bizim için okey. Yani 400 okey ya. Bunu çok da kasmamıza gerek yok. Bunu 400 döndürebiliriz. Şimdi Postman'imi açtım. Tekrar gönderiyorum. Gördüğünüz gibi burada bize 400 status kodu döndü. Okey. Artık diğer kontrollerimi çok rahat bir şekilde yapabilirim. Artık tek tek model controller yapılarını tek tek bir daha işte detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Bunları biraz hızlı geçmek istiyorum projenin ilerlemesi için. Burada sıradan ilerliyordum fakat Images için farklı bir planım var. O yüzden bunu en sona bırakacağım. Main kategorileri yapabilirim. Fakat main kategorileri yapmadan önce kategoriste sanırım şunu unuttum. Main kategori ID'si var. Update kategori okey. Evet, burada kategori main kategori ID'si işte request'ten gönderildiyse al, gönderilmediyse kendininki default olarak kalsın. Dediğim gibi şu çok hoşuma gitmiyor. Bunu if else yapısıyla yapmak çok daha mantıklı geliyor bana. Çünkü boş yere e,
SQL'i şişiriyoruz burada. Ama şimdilik okey. Yani bu proje için okey. Çünkü bu proje çok büyük yapılara ulaşmayacak. Zaten ulaşsaydı servis yapısıyla falan ilerlerdik. Şimdiki şurada update kategorimizde şöyle bir şey var. Buna da 400 döndürdüm. Bu arada şöyle bir şey yapabilirim. Laravel'in böyle bir özelliği mevcut. Buraya find or fail diyebilirim. Tabii ki o büyüktü galiba. Find or fail ya bunu bulur ya da hata döndürür ekrana. Fakat şimdilik ona da ihtiyacım yok. Bir de ek olarak şunu yapsam mı diye düşünüyorum. Şimdi sadece mesela kategorisini değiştirmek istiyorum. Main kategorisini. O yüzden bu update metodunu kullanabilirim. Ama işte dediğim gibi sadece bunu değiştirmek için update'i kullanırsam ekstra olarak şunları da kullanmış olacağım. Bu yüzden sadece update main kategori diye ayrı bir fonksiyon açsam mı, ona bir API yazılır mı? E, Şu an onu düşünüyorum. Aslında yazılır ya, neden yazılmasın? Yani çünkü arka planı düşündüğüm zaman sadece kategorisini değiştirdiğimiz bir bölüm olacak. Ama sadece ismini değiştirdiğimiz bir bölüm olmayacak. Bu yüzden evet, yazılabilir. Buraya hemen public function işte update main category diyelim. Update category request'imizi alsın. Kategoriyi request'ten alacak. Okey, kategoriyi bulamadıysa hata verecek. Main kategori ID'si var mı diye bakacak. Varsa save edecek. Fakat bu hatalı. Main kategori ID'si şöyle olabilir. Biz seçerken mesela çok kişinin çalıştığını düşünün bir şirkette. Bu benim başıma geldi. Atıyorum siz bir update'i yaptığınız anda o ekranda kategorileri liste ettiniz. Kategorileriniz var. Fakat siz o ekrandayken arka planda başka bir çalışan o kategoriyi silmiş olabilir o anda. Yani sizin frontend'inizde o gözükür fakat arka planda başka bir kişi, başka bir çalışan sildiği için yani aslında öyle bir kategori yoktur. Bu yüzden hataların önüne geçmek, bunları minimize etmek adına burada da o main kategoriyi kontrol etmemiz bence şart. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Main kategoriyi bulacak. Main kategori yoksa ana kategori bulunamadı diye bir hata verecek. Okey, ana kategori başarılı güncellendi. Sonra da modeli bize döndürecek. Tamam, bunun da API'sine yazıp bakalım. Şunu çoğaltıyorum. Ee, Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Bunu sildim. Update'i çoğalttım. Update main kategori dedim. Buna aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Değişkeni buradan gönderebiliriz. Bu şekilde. Hiç request uğraşmayabiliriz aslında. Bunu yapalım. Bunu da size göstermiş olayım. Şimdi request'im bu şekilde metodumda. Buna ek olarak şöyle bir şey yapacağım. ID diyeceğim. Ve bunu size göstermek istiyorum. Tabii ki dump kullanamayacağız. Dump kullanamamızın sebebi de Postman. Aslında kullanabiliriz de. Var dump kullanalım. Exit'la bitirelim sonra. Şimdi burada update kategori request'imde benim ID'm zorunlu olduğu için bunu şu şekilde request'e çevirmek zorunda kalacağım. Şimdi API'mde gördüğünüz gibi ben buraya mesela 1 2 3 yazayım. Tekrar göndereyim. 1 2 3 geldi fakat bu string türünde buraya geliyor. Şimdi ben burada int olarak belirttim. Dedim ki ID'm kesinlikle int olacak. Sen bunu otomatik olarak string'e cast etme. Postman'da da bu şekilde int olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Modelimi en üste ekledim. Ve bunu main kategoriye çevirdim. Şimdi bir bakalım main
neydi? Categories demiştik sanırım. Evet, main kategori seeder'ımda da bu mevcut. Bunu da buradan düzenliyorum. Yani zaten GitHub'a bunları atacağım için siz merak etmeyin. Siz sadece burada işte verdiğim bilgileri almaya odaklanın lütfen. GitHub'dan kodlarını çok rahat bir şekilde güncel haline indirebilirsiniz. Şimdi bir tekrardan test etmek istiyorum. Okey, ana kategori başarılı güncellendi dedi. Şimdi bir bakalım gerçekten güncellemiş mi? Bir de şunun ismini düzeltelim. Update main kategori diyelim. Ee, Hangisinde işlem yapmıştık? 2 numaralı kategoride yapmıştık. Şunu da yapmıştık. Bunun main kategorisi 10'muş. Bakalım. Evet, 1 oldu şimdi. Güzel. Bir de ekstra şunu yapmak istiyorum. Şurada da image'i gönderebilir. Evet. Ya da image için işte ayrı bir yapı olsun tekrardan. Public function update image diyelim. Kategori ID'mizi alacak. Bulacak. Image ID'sini ekleyecek. Request'ten gelen. Okey. Web'de bunu şöyle bir şey yapacağım. Update image diyeceğim. Bu kısma da update image diyorum. Yani update slash image slash kategori ID'si gönderdiğim zaman onu güncelleyeceğini umut ediyorum şimdilik. Postman'da hemen ayarlayalım. Duplicate diyorum. Update image diyorum buna da. Kategori update image. İşte mesela bir numaralının image'ini değiştirmek isteyelim. Kategori bulunamadı dedi. Çok güzel. Şuradan 2 numaralı kategorinin image'ini değiştirmek isteyelim. Okey, güncelledi. Güncelledikten sonra fakat burada şöyle bir durum var. Yo, aslında herhangi bir durum yok. Güncel hali geliyor. Ben yanlış görmüşüm. Evet. Veri tabanından da bakalım. 2 numaralı kategorinin image ID'si 5 oldu. Güzel. Şimdi image'leri atladık. Geçtik main kategorilere. Controller'ımı oluşturuyorum. Main kategori controller dedim. Boş oluştur. Buraya oluşturdu. Main kategorimizde deleted yok, soft delete yok. Onu hemen ekleyeceğim. Modelini açtım. Buraya soft delete'i ekledim. Üstte de otomatik eklendi kendisi. Bazen ekleyemeyebiliyor. O yüzden her seferinde kontrol etmekte fayda var VS Code kullanıyorsanız. Ya da işte sadece PHP yazacaksanız PHP Storm kullanabilirsiniz ama ben sadece PHP yazmıyorum ne yazık ki. Faktörümün de ismini düzeltiyorum. Ufak güncellemeler. Main kategori yaptık. Seeder'da Seeder'ım da burada. Bunu da hemen ismini düzeltelim. Database Seeder'ımda da hemen bir ufak isim güncellemesi yapalım. Şimdi migration'ımı açabilirim. Migration'ım neredeydi? Main categories table demişiz buna. Çok fark etmez burası. Şurada table soft delete ekliyorum buna. PHP artisan migrate fresh seed en sevdiğim komut. Okey, delete dedi geldi. Şimdi burada aslında güncelleyeceğimiz çok bir şey yok. Name'i, image ID'si ve slug'ı var. De silinecek. Bir de oluşturulacak tabii ki. Burada public yazdım. Zaten yapay zeka öneriyor. Get main categories. Okey, modeli bulamadığını söylüyor. Model üstten ekleyelim hemen. Main kategorilerin hepsini al. Başarıyla getir. Süper. Create. Bakalım Create'de ne yapmış. Main kategori modelini almış. Create kullanmış. Name slug ekliyor. Okey. Image ID eklemiyor. Image ID'sine bir bakalım bunun.
Yani aslında null olabiliyor. Evet. Varsayılan da nullmuş zaten. O yüzden bir problem yok bizim için. Update kısmında da şöyle bir şey yazdı yapay zeka. Main kategoriyi bul dedi. Yani buralarda requestlerle uğraşmayacağım arkadaşlar. Onu size göstermek için yapmıştım. Ee, tabii ki sonradan ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben eklemenizi öneririm kesinlikle. Şöyle bir şey yaptım. Image'i de artık kontrol ettiriyorum. Main kategoride de normal kategoride de yani image yoksa resim bulunamadı desin. Oradan da hata versin. Çok ufak bir ara verdim teknik sebeplerden dolayı. E, nerede kaldığımızı tam hatırlamıyorum. Fakat en son sanırım image'i eklemiştik. E, image'imi de modelimi de ekledim buraya ben. Şimdi artık bunları tek tek göstermek istemiyorum. E, çünkü artık bir model ekliyorsak, bir namespace ekliyorsak bunu üst tarafa eklememiz gerektiğini biliyorsunuz. Şu teknik şeyleri kapatabilirim. Şimdi image'imizi bulacak. Request'ten bulamazsa hata verecek. Update image. Update image'imiz var burada. Postman'e geldim. Postman'de olmayan bir image ID'si gönderiyorum. Gördüğünüz gibi resim bulunamadı dedi. İstediğimiz şey çalışıyor şu anda. Aynısını kategoride de yaptım. Postman'da kategorimizi kopyaladım. Hepsini main kategori olarak düzeltiyorum. Hepsini düzelttim. Route'umuzu yazalım şimdi. Aslında şöyle, bunun içerisine bir prefix daha atıp kategori slash main işte slash get update falan yapabilirdik. Fakat ben bu şekilde ayrı ayrı olmasını bayağı seviyorum. Route'umu ekledim. Bunların hepsini main kategori controller yapıyorum. Tabii ki şu olmayacak. Yani main kategorinin bir main kategorisi olmadığı için belki yaparız ama bilmiyorum. Şimdilik yok. Şimdi get'i çalıştıralım ilk baştan. Çok güzel. Bir hata verdi. Get categories doesn't exist. Okey. Çünkü ben bunu doğrudan kopyaladım. Bunun ismi bu değildi. Get main categories'ti. Bunun da ismi buydu. Bunun da ismi buydu. Ops, bu değildi, pardon. Biz burada create yapmamışız mesela. Create'i unutmuşuz. Onu şimdi fark ettim. Ee, Okey. Şuraya bir de create yapalım. Kategoriye geldim. Zaten yapmışız. Biraz okumak istiyorum. Name'i main kategori ID'si, image ID'si, slug'ı, okey. Modelimize bakalım. Tam hepsi var zaten. Oluşturacak. Ve bize zaten oluşturduğu için e, JSON kodu dönecek. Response dönecek. Şimdi şunu create yapıyorum. Create yaptım. Image update image'miş. Okey. Delete. Delete main kategori. Okey. Hazır gibi route'umuz. Postman'dan testimizi yapalım. Güzel. Statüsümüz true. Mesajımız var. Datalarımız geldi. Şimdi update'i çalıştırmak istiyorum. Update burada name slug bir de image ID. Ama image ID olmasa da olur. Bir de buraya ek olarak slug test diyorum mesela. Peki update'i nereden yapıyor? ID gönderiyoruz. O yüzden şunu şöyle yapacağım. Dışarıdan ID gönderdiğimiz için. Güzel. Not found hatası verdi. Not found hatası vermesinin sebebi şu. Buraya ID olarak belirtiyorum. Buradan da bu ID'yi alacak. Tekrar gönderiyorum. Ana kategori başarıyla güncellendi dedi bana. Okey. Bir de image ID'sini deneyelim. Mesela 5 gönderelim. Güncelledi. 55 gönderelim. 55'te patladı. Patlamadı mı? Evet, patladı.
Şimdi burada patlamasının sebebi aslında şu. Burayı mesela 2 yaptığımda az önce de yaptığım gibi bunu güncelliyor. Fakat database'de olmayan bir image ID gönderdiğim zaman ve o foreign key ile bağlamaya çalıştığı zaman veri tabanında foreign key bağlayamadığı için hata veriyor. Bu çok normal. O yüzden şurada bir kontrol yapmamız lazım. Update main kategori kısmında. Burada image diyorum. Image'i bulsun. Böyle bir şey yapabiliriz. Ama şurayı bir if almak istiyorum. Request image ID'si varsa şurayı aldım, içine yapıştırdım. Yani bir image ID'miz varsa request tarafından gelen bu image'i kontrol et. Yoksa hata fırlat bulamadım diye. Varsa da burada zaten modeli çekiyorduk. Modeli çektiğimiz için modelin datasına bunu ekle. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Artık şuraya ihtiyacım yok. Hatta şunu da kullanabilirim. Burada request'in image ID'si yerine image'in ID'sini kullanabilirim. Image modelimin. Deneyelim. Güncelledi. Şimdi olmayan bir image ID'si gönderiyorum. Evet, resim bulunamadı dedi ve 400 döndü. Güzel. Bunu şimdi kategoride de yapmam gerekiyor. Şu kısımda. Buraya image diyorum. Image'i bulsun. Okey. Şu şekilde. Gene aynı şekilde aynı işi yapıyor. Extra olarak burada create var ama Postman'da biz bunu yapmamışız. Kategori kısmında. Bunu yapmak istiyorum. Add request diyorum buraya. İsmine create koydum. URL kategori koydum. Web'den bakmak istiyorum. Kategori slash create şeklinde. Slash create şeklinde. Bizden neyim istiyor? Şuradan da bakabiliriz. Bunların hepsi require etmiş gerçi. Hepsini birden istiyormuş. Name'ini istiyor. Main kategori ID'sini istiyor. Image ID'sini istiyor. Bir de slug'ını bizden istiyor. Kategori oluşturma testi diyorum buna. Main kategorisi 2 olsun. Image ID'si 3 olsun. Slug testi dedim buna da. Hata verdi. Get çünkü yaptık. Posta çevirmeyi unuttuk bunu. Posta çevirdim. Şimdi beraber bu hatanın ne olduğunu anlayalım. Bunu şöyle seçiyorum. Şuraya kadar bizim için yeterli. Kopyaladım. Burada yeni bir yer açıyorum. VS Code'da. Şimdi bir okuyalım bakalım ne diyor. Main category ID doesn't have a default value. Main category ID'nin default bir value'su yok. Yani sen bunu göndermek zorundasın diyor bana. Ama ben bunu gönderdim. Yani burada bakın main category ID'm var. Yani bu neden kaynaklanıyor olabilir? Ya benim modelimde eksiktir ya da SQL tarafında başka bir problem vardır veri tabanı kısmında. Ona bakmam gerekiyor. Ama sanırım modelden bunu çözebiliriz. Şimdi modele bakmak istiyorum. Kategoriye geliyorum. Evet. Biz bunun ismini değişmiştik hatırlıyorsanız. Main Category ID yaptım şimdi bunu. Hatanın temel sebebi o. Tekrar gönderdim şu anda. Okey, oluşturuldu. DB'den kontrol etmek istiyorum. Evet, oluşturdu. Fakat title ve description boş geldi. Bunları da hazır elimizdeymişken ekleyelim. Kategori modelime geldim. Title, description. Bunları da ekledim. Controller'ıma geldim. Title, description. Bunları da ekledik. Osman'dan tekrar oluşturacağım. Şuraya title, description. Dünyanın en iyi haber sitesi dedim mesela. Haberler, ekonomi vesaire açıklaması dedim description'a da. Gönderdim. Gördüğünüz gibi validation fail döndü bana. Slug benzersiz olmalıdır dedi. Slug'ımız unique'ti çünkü bu adrese girildiğinde
bir adet kategori bize dönmesi gerekiyor. O yüzden bunun sonuna 2 ekliyorum. Unique olsun diye. Eklediğini bana söylüyor şu anda. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi ekledi. Herhangi bir problem gözükmüyor şu anda. İsimden dolayı şurada bir hata olabilir mi diye bakıyorum. Şöyle aratırsam evet burada yok. Başka herhangi bir yerde böyle bir şey kalmış mı diye bakalım. Bu zaten database'imizin adı. O yüzden bir problem yok. Tablomuzun adı yani pardon. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bu da. Bu da. Okey. Pardon bu şey metot ismi. Okey bir problem yok şu anda. Şimdilik buraya bir adet create eklemem gerekiyor. İsmini create dedim. Main kategori create'e gidecek. Create'imde neler var ona bakıyorum. Name'im slug'ım var. Peki doğru mu? Main kategori tabloma tekrar döneyim. Bir de image ID olabilir. Name'i var. Üst kategori 1 diyelim mesela. Slug'ımız var. Üst kategori 1 diyelim buna da. Tabii ki post metodu olacak. Ana kategori başarılı oluşturuldu dedi bana. ID'sini de döndü. Güzel. Ana kategorimiz oluştu. Aslında ana kategoriye de title ve description eklenebilir. Ama çok emin değilim. Belki ileride ekleriz. Çok zor bir şey değil zaten. Şimdi burada test etmediğimiz neresi kaldı? Delete kısmı var. Güzel. Yine hatamızı kopyalıyorum. VS kodu açıyorum. Yapıştırdım. Delete main kategoride biz şöyle bir şey yapmışız. Aslında tüm yapıyı buna geçirebiliriz. Yani dışarıdan değişken almışız. Bu yüzden web root'unda şunu yapmam gerekiyor. Yani REST API kısmına bunu geçirebiliriz. Ve benim şurada ID göndermem gerekecek artık. Bu içeride değil. Ana kategori başarıyla silindi dedi bana. DB'mi açıyorum. Kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz gibi delete dedini attı. Şimdilik madem öyle şunu da yapalım. Buna bir ID göndersin. Tabii ki şunları tipini unutmayalım. Tipler önemli. Yani adam buraya saçma sapan bir şey göndermesin dışarıdan. ID default olarak 0 yaptım. Böyle bir şey yapabilirim artık. Tam olarak bu değil. ID eşit değilse 0'a ito ID'yi bul ve onu getir bana. Hatta şuna gerek yok. Böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi burada ne yapmış olduk? ID otomatik 0 verdik. ID 0'dan farklı bir şeyse yani bir değer geliyorsa buraya git onu bul dedik modelden. Ama ID 0 geliyorsa hepsini getir dedik al ile ve var mı yok mu diye kontrol ettik. Sonrasında onu ekrana yazdırdık. Bir kontrol edelim. Laravel'de şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi optional parameters diye geçiyor. Yani opsiyonel değişkenler. Bu şekilde yani bu olsa da olur, olmasa da olur şeklinde kullanılıyor. Ben de buraya diyorum ki ID olsa da olur, olmasa da olur. Tekrar testimizi yapalım. Evet, hepsini birden getirdi. Fakat şimdi şunu yapsaydım, atıyorum 3 deseydim ben buna. Sadece üçüncüyü getirdi gördüğünüz gibi. Şimdi bu REST yapısını hepsine kurmak istiyorum. Çünkü aslında güzel bir yapı. O yüzden şöyle yapacağım. Buna da ID diyeceğim. Kategoriye de update'e de ID diyeceğim. Update'deki zorunlu olacak. Burada zaten var. Burada var. Şurada da ID diyeceğim. Böylece tek bir metottan, tek bir JavaScript'ten işte ben şunu göndermiş miydim, göndermemiş miydim vesaire uğraşmış olmayız.
Yani aynı JavaScript metodu çalışır. Hepsinde çalışır yani. Hepsine ayrı ayrı JavaScript yazmamıza gerek kalmaz. Şimdi şunları düzeltmem gerekiyor. Kategori controller'ıma gelmem gerekiyor. Şunları bir kapatayım. Gereksiz şeyleri. Request'ı kapattım. Kategori controller'ım burada. Şu get categories kısmında işte integer olacak. ID alacak. 0 olacak. Diyeceğiz ki evet bu şekilde. Ve burada işte kategoride yoksa hata döndürsün. Şu da kategori olacak bu değişken. Hemen test edelim. Kategoriye get dedim. Hepsini getirdi. Ama slash 1 yapsaydım sadece birinciyi getirdi. Güzel. Diğeri neydi? Update. Update'e yapmıştık. Buraya bir adet gene integer ID giriyorum. Request ID'den alıyor bunu. Request ID'den almayacak da normal ID'den alacak bunu. Okey. Burası sanırım tamam. Bunu da test edelim. Update dedim. Dümdüz çalıştırdım. Not found verdi. Çok güzel. Slash 1 yaptım. Tekrar çalıştırdım. Okey. Kategori bulunamadı dedi. Silinmiş olabilir. O yüzden 3 falan deneyeceğim. Yine bulunamadı dedi. 5 deneyeceğim. Yine bulunamadı dedi. Burada bir hata var. Hataya bakalım hemen. Öncelikle veri tabanımı açıyorum. Kategorilerim burada ve hiçbiri silinmemiş. Bunları bulması gerekiyor kesinlikle. ID'mizi doğru alıyor mu? Bunu merak ediyorum. Buraya var dump ile ID yazdırdım. Okey bu aslında request'in validation hatası. Request yani şuradan dolayı patlıyoruz. Biz burada ID zorunlu kılmıştık. Bunu çıkartıyorum buradan. Şimdi sanırım ID'yi alması gerekiyor. Evet aldı. Integer 5 olarak geldi buraya. Tekrar deniyorum. Başarıyla güncellendi diyor. Güzel. Hiçbir şey girmeseydim not found verecek miydi? Evet, not found'umuzu aldık. Şimdi başka ne vardı? Create'de sorun yok. Update'de de ID gönderiyoruz. Okey, bunu zaten yapmıştık galiba. Update main kategoriye bakalım. Okey, yapmışız. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu yapmak daha mantıklı olur. Yani şuradaki ID'yi en son atamak değil de başa atamak şu şekilde bir tık daha mantıklı olabilir. Ama neyse kalsın şimdilik çok bir önemi yok. Şimdi bu tarz ufak tefek şeylere takılırsak yoksa proje bitmeyecek. Ee, ve ben maalesef takılıyorum. Şimdi takılmadan basit bir şekilde anlatmaya çalıştığımda da böyle problemler olabiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Update image'i var. Okey. Postman'da yapmış mıyız? Update image'i yapmışız. Delete kategorisi var. Evet, delete kategori yapmadık. Delete ID sonuna ID ekliyoruz. Request'a bakıyorum. Yine ID zorunludur diyor. Fakat bu şekilde hata alırız. Yine request oradan gelebilir. Bizim için sorun yok. Integer ID belirttim. Request ID mi? Normal ID mi yaptım buradaki? Okey, bir testini yapalım. Delete'e geldim. Slash 2 dedim. Artık şuna ihtiyacım yok. Kaydettim. Gönder dedim. Başarıyla silindi dedi. DB'den bir kontrol edelim silinmiş mi diye. Evet. Delete dediğimiz buraya geldi. Güzel. Şimdi sanırım şu user'da da yapabiliriz ama user'la şimdilik çok gerek yok. Başka ne kaldı geriye? Nivs var bir de. Nivs'ten sonra bitiyor. Yani şimdilik bitiyor. Controller'lar. Okey, Nivs'imizi de yapalım. PHP artisan make controller nivs controller dedim. Oluşturdu. İçerisini açtım.
Şimdilik evet, yapay zeka çok güzel önerilerde bulundu. Ben kabul etmek istiyorum açıkçası. Şimdi burada şu namespace'leri ekleyeyim. Bakalım başka var mı? Başka yok. Güzel. Ne yaptırmış ona bir bakalım. Kodu okuyalım. Bizim yaptığımız gibi yapmış aslında. ID'ye atamış. ID varsa, yani sıfırdan farklı bir şeyse, o news'i getir, yoksa hepsini getir. Haber bulunamadı demiş. Okey. Create news. Title, Slack, Description, Contents, Image ID, Category ID. Peki bakalım DB'de de böyle mi? Title, Slack, Content, Image ID, Category ID. Mesela User ID'yi burada eklememiş ve isActive default'u kaçmış isActive'in? Default'u 1'miş. Okey. True yani. User ID'sini eklememiş. İleride bu yapacağımız haber sitesine başka insanlar da haber ekleyebilir. Atıyorum o ne diyor gibi işte, ya da işte Cumhuriyet'te yazarlar var ya, o yazarlar gibi başka insanlar da işte kendi köşeleri olabilir. Orada yazılar yazabilirler. O yüzden bu user ID eklemiştim. Ama sanırım modelde olmayabilir. Modele bir bakmam lazım. Yo, aslında modelde de var. Yapay zeka sadece bunu eklemek istememiş. O zaman biz ekleyelim. Buraya user ID diyorum. Burada user'ı kontrol etmem gerekiyor benim. Out'tan user aldım. Ee, Burada out kontrolleri yapmayacağım. Yani şu gördüğünüz gibi işte eğer user yoksa vesaire şeklinde kullanıcı oturum açmış mı açmamış mı gibi kontrolleri burada yapmayacağım. Onu şöyle yapmayı planlıyorum. Controller'dan türettiğimiz bir controller daha olur. Atıyorum, sallayacağım şu an, tamamen yetki controller diye ya da out controller diye. Orada yapabilirim. Middleware'de yapabilirim. GVT token'la yapabilirim. Yani çok fazla yapabileceğim imkan var. O yüzden burada böyle bir kontrol sağlamayacağım. Doğrudan user'ın ID'sini buraya ekliyorum. Okey. Şimdi şunları tek tek bir Osman'a ekleyelim. Hem test etmiş oluruz, hem okuya okuya gideriz. News dedim buna da. Request ekledim. İsmi get. Mesela news olacak bu şekilde. Bunların root'unu da yazalım. Evet. Süpersin. Namespace'leri eklemedi. Onu da ekliyorum. Namespace'leri ekledim. Şu sağdaki şey sizde gözükmüyor da class imported deniyor diyor bende. Namespace eklediğimde. O yüzden ben tek tek söylüyorum. Yani notification gibi söylüyorum size. Mesela şunun bir testini yapalım. Çok güzel. Not found dedi. News slash get. Evet, çünkü get yazmadık. Yani yazmazsan getirmez. Güzel, haberleri getirdi. Fakat ben bir tanesini almak istiyorum. Mesela ID'si 10 olanı almak istiyorum. Slash 10 yaptım. Gönderdim. ID'si 10 olan da geldi buraya. Şimdilik create ile oluşturalım bir tane. Şunu duplicate ediyorum. İsmini create yaptım. Post olacak. Create'e, evet, create'e gidiyor. Body, form data, neler gönderiyorduk? Aslında hiçbir şey göndermeden şuradan da bakabiliriz. Bakamazmışız. Bu güzel oldu bu arada. Bir hatamızı daha e, öğrenmiş olduk. Yani aslında bir hata değil, hata kontrolü yapmayı unuttuk. Fakat yapmak zorunda mıyız? Bilemiyorum. Normalde tabii ki yapmak zorundayız derdim. Çalıştığım projelerde, çalıştığım iş yerlerinde falan. Fakat bu basit bir proje olacağı için, yani şimdi ben hiçbir şey göndermediğim için
Bu arkadaş diyor ki senin ID diye bir property'n var ve null diyor yani. Böyle bir şey yok diyor. Nasıl yapacağız bu işi diyor. Şimdi create'e tekrar gelelim. Ama çok basit bir şekilde şöyle bir şey yapabilirim. Try catch yaparım. İşte haberler oluşturulurken bir hata oluştu. Hatayı da şu şekilde ekrana yazdırabiliriz. Çok basit bir şekilde. Ve bunu işte ne bileyim kategoride de oluştururken falan buralarda da yapabiliriz. Aynısını kategoride de yaptım. Aynısını main kategoride de yapabilirim. Create main kategori. Aynısını burada da yaptım. Şimdi tekrar gönderiyorum. Gördüğümüz gibi daha düzgün bir e, response döndü bize. Yani bu şu yüzden önemli aslında. JavaScript tarafında, frontend tarafında API'ye bir istek attınız ve o istek size herhangi bir şey döndürmedi ya da saçma sapan işte gördüğünüz gibi hata şeyleri döndürdü. Ee, Hata oldu deyip geçebilirsiniz. Ki ben öyle yapıyorum genelde baktırıyorum burada mesaj var mı diye. Mesaj varsa mesajı yazdırıyorum. Yoksa diyorum ki işte bilinmeyen bir hata oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin filan. Mesaj varsa mesajı yazdırıyorum. Bu yüzden benim için aslında problem değil ama yani gene de eklememiz hoş oldu. Bu şekilde daha güzel gözüküyor. Şimdi burada ID on null diyor News Create'de. Bu biraz saçma geldi bana. Ona bir bakmak istiyorum. Okey. User ID'den bahsediyor. Sanırım. Evet. User ID'den bahsediyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. User'ımıza login olalım. Kullanıcı bulunamadı dedi. Doğru. Çünkü ben database'i tekrardan fresh seed yapmıştım. Buradan tekrar oluşturuyorum. Oluşturdum. Kullanıcım oluşturuldu. Şifrem de güzelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan tekrar login oldum. Okey, girişimizi yaptık. Session'ımız açıldı şu anda. Get user'dan bakalım. Evet, session'ımız çalışıyor. Yani artık out kısmına geçiş yapabiliriz. Şuradan send dediğimde bakalım ne olacak. Okey. Title cannot be null dedi. Şuradan itibaren başladı. Şincik. Buraya title diyelim mesela, haberimiz ne olsun. İşte yazılımcı adam yazılım öğretiyor. Description'ımızı da girelim. Ücretsiz yazılım eğitimleri için sen de yazılımcı adam kanalını takip et. Arada reklamda yapalım yani olsun o kadar. Slack yazılımcı adam olsun mesela. Content Lorem Ipsum Sidor Ament falan bir şeyler. User ID'mizi göndermeyeceğiz. Bir deneyelim. Güzel, kategori ID'si null olamaz dedi. Kategori ID 1 olsun. Güzel. Haberimiz oluşturuldu. Gördüğünüz gibi haber buraya geldi. Image ID'si boş, null. Kategori ID'si şöyle. Silinmiş bir kategori olabilir. Silinmiş bir image olabilir. Bu yüzden bunları kontrol ettirmemiz gerekiyor. Buraya image diyorum. Request file değil de image find request image ID. Image'imi tanımadı. Okey, şimdi tanıdı. Üst kısma ekledim. Şimdi burada bunu yapmak istemiyorum. Zaten aşağıda exception döndürdüğüm için burada throw'la yeni bir hata fırlatabilirim. Burada aynısını kategoriye de yapmak istiyorum. Bu şekilde kategorimi de tanımladı. Ee, Ekle. Okey. Fakat şöyle bir şey olacak. Ben şu an mesela image eklemedim buna.
Eklemediğim için şu hatayı bana dönecek. Tekrar deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi resim bulunamadı dedi. Bunu zorunlu mu yapsak yoksa yapmasak mı tam emin değilim. Ama yani bir haber ekleniyorken de e, resim eklensin. Ya herhangi bir resim eklensin diye düşünüyorum ben. Çünkü artık habersiz aman resimsiz haberler kalmadı. O yüzden zorunlu olabilir ya, sorun yok yani. İşte biz de şöyle yapabiliriz. Bunu açmak için image ID 1 olsun mesela. Gönder. Okey. Duplicate enter'imizi verdi. Tabii ki burası user'ı son kullanıcıyı son kullanıcıya göstereceğimiz şeyler değil tabii ki. Biz şuradaki mesajı göstereceğiz. Biz hani debug yaparken girip buraya bakacağız. Slug'ımı değiştirirsem şu şekilde. Okey, haberim oluştu. Güzel. Database'den kontrol ediyorum. Haberim oluştu fakat image'im gelmedi buraya. Çünkü request'in image ID'sini aldırdık. Yani neden gitmemiş olabilir? Şu an gitmemesi için herhangi bir sebep yok. Ben gene de şunu sevdiğim için böyle bir şey yapacağım. Image'in ID'si olacak. Şuradaki modelin ID'si olacak. Gitmemesi için tek sebep şu olabilir. Modelin içerisinde image ID yerine başka bir şey yazmışızdır. Ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi buraya image yazmışız. Image ID yerine. Çünkü eskiden bu şekildeydi. Burayı güncelledim. Şimdi tekrar oluşturmak isteyeceğim ama Slack hatası verecek gene. Bu yüzden Slack'ı 3 yaptım. Gönder dedim. Evet, oluşturuldu dedi. Database'den kontrol ediyorum. Evet, image ID'm geldi. Kategori ID'm geldi. Gördüğünüz gibi. Kategori ID'm de 1'di. Şuna bir bakacağım. User ID'm de gelmiş. Evet, Duran Can Yılmaz olarak eklenmişim. Çok güzel. Geriye başka ne kaldı? Update News kaldı. Bir de Delete News var. Bunları da yapalım. Şimdilik News Update ID şeklinde. Okey, REST şeklinde. Bir de Update Image yapmışız buraya ama yapay zeka bunu eklememiş. Modeli de kapattım. Kategorileri de kapattım. Artık bunlarla işim yok. Önce bir update yapalım. Şimdi duplicate ettim. İsmini update yaptım. News update slash bir mesela. Birinciyi update etsin. Bir bakalım update'te neler yapıyor. ID'den news'ı buluyor. Güzel. Title'ı slug'ını falan alıyor. Güzel. Sonra kaydediyor. Güzel. Title, description, slug content. Title, description, slug content, image ID, kategori ID. Bir de bunlar ekstra. Gene şu image ID'de ve kategori ID'de şunu yapmak zorundayım. Diyeceğim ki buraya eğer evet request'inde image ID varsa git o image'i bul veri tabanından. Yoksa hata döndür. Aynısını kategori ID için yapıyorum. Yani kategori ID'min ve image ID'min kesinlikle doğru image ID'ler ve kategori ID'ler olduğundan emin olmak istiyorum. Okey, sonrasında save ediyoruz. Yani Slug'a da baktırabiliriz ama zaten Slug hata verecek. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya komple try catch'i alırım. Şimdi try catch'i aldım. Artık şurada throw ile hata fırlatabilirim. Ve bu benim çok işime yarar. Çünkü yarın öbür gün exception'ları özelleştirmek isteyebilirim. Kategori yoksa şurada da bir hata fırlatsın. Okey, sorunsuz çalışırsa burada JSON'ımızı dönüyor. Çünkü şöyle bir şey olacak. Atıyorum eğer ben burada try catch almasaydım slug'ı daha öncesinden eklenmiş bir slug gönderilseydi işte duplicate slug hatası verecekti SQL tarafında.
Bu hatayı da SQL tarafında verdiği için bize burada çok saçma bir sonuç dönebilirdi. Yani beklediğimiz JSON response dönmeyebilirdi. O yüzden garanti olsun diye try catch her zaman iyidir. Şimdi deneyelim. Mesela gördüğünüz gibi kolon bulunamadı dedi. Wow. Evet, çünkü description yok mu bunun ya? Gerçekten. Description eklememişiz. Ana, şey gibi oldum. Kutudan hıyar çıkan çocuk gibi oldum. Ana. Neyse, olabilir. Ee, Ekleyelim. Description çünkü önemli haber için. Öncelikle modelimize geldim. Title'ın hemen altına description diye ekledim. Burada news images diye bir şey var. Bunları tekrar düzenleyebiliriz. Büyük ihtimalle de düzenleriz zaten. Şimdiki migration'ıma gelmek istiyorum. News tablom burada. Title'ın hemen altına table text yapacağım. Description. Hani null olabilir ama olmasa çok daha iyi tabii ki. Factory'sinde de şöyle bir şey yapacağım. Description'a 3 paragraf bir şeyler yazsın. Tabii ki bunların karakter limitleri falan olacak. Bunları ayarlayacağız. Fakat şimdilik hızlıca geçiyorum. Bir videoda zaten çok teknik ayarları tek tek yaparız. Şimdilik PHP artisan migrate fresh seed dedim. Çok güzel çalıştı. Güzel, description'ımız da geldi artık. Yani artık şunu yapabilirim. Buradan update dediğimde diyemedim. Okey dedim ve çalıştı. Buradan kontrol ederim. PMA'dan. Evet, bir numaralı haberimiz gayet güzel çalışıyor. Şurada sadece gözüme çarpan şu oldu. Soft delete'i genelde en son ekleriz. Çünkü deleted ads'in burada görünmesinin hiçbir anlamı yok. En sağda gözükmesi her zaman daha iyidir. Tekrardan bir fresh seed yapacağım. Çünkü neden olmasın yani. Laravel ile çalışıyorsak Laravel'in nimetlerinden faydalanalım. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Herhangi bir problem yok. Update'imiz çalışıyor. Tabii ki gözden kaçırdığım birkaç bir şey olabilir. Bunları artık yani admin panelini yaparken de karşılaşırız. Onları da çözeriz. Zaten benim bu projeyi sizlerle birlikte yapmamın tek amacı şey yani şu internette bazı yazılımcıların videoları falan dönüyor. İşte ne bileyim gifleri dönüyor falan. Yazılımcı adam oturup böyle ta 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 tak diye hani kod yazıyor falan. Hiçbir yazılımcı böyle bir kod yazmıyor. Yazılımcılığın hani %80'i falan düşünmek, hani %20'si kod yazmak gibi. En azından artık öyle. O yüzden yani gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Yapay zekanın bize yanlış gönderdiği şeyler olabilir. Mesela publish it at demişiz. İlerisi için bir özellik demişiz. Evet, mantıklı bir özellik aslında. Bunu da mutlaka yaparız ileride. Update'imizi yaptık. Şimdilik başka neyimiz var? Update image'imiz var. Şunu kopyala diyorum. Update image. Update image. ID gönderiyoruz. Metoda bir bakalım. Metodumuz yok tabii ki. Güzel. Yapay zeka bu şekilde öneride bulundu. Request ID'yi alıyor. Haberi buluyor. Bulamazsa hata veriyor. Image'i buluyor. Bulamazsa hata veriyor. Çok güzel. Sonrasında kaydediyor. Zaten yapay zeka şey arkadaşlar, hani bizim bir kere yazdığımız kodu 50 kere tekrarlamamak için, mesela ben bu kodu bir kere yazdım. Bir daha işte aptal gibi bunu tekrarlamayayım diye bize kolaylık sağlıyor aslında. Çok güzel. Okey. Artık metodumda olduğuna göre update yapabilirim. Bir numaralı haberin şunları kaldırıyorum.
Image ID'sini mesela 555 yapacağım. Olmayan bir image. Evet. Resim bulunamadı dedi. Güzel. Fakat 5 yapsaydım. Güzel. Güncelledi. Ve data olarak bana modelimi döndü. Haber modelimi. Yani bu şu işe yarar aslında. Sürekli model dönüyoruz burada ama yani JavaScript'te anlık olarak ben bunu güncelleyebilirim o sayfada. İşte bir istek attım. Güncellendi. Status kodum eğer 200 döndüyse ben o sayfa aslında canlıymış gibi onu güncelletebilirim. O yüzden bu kısım önemli bence. Başka neyimiz kaldı? Delete'imiz var. Onu da duplicate edelim. İsmini delete yaptım. Update kısmını delete yaptım. Herhangi bir data göndermeyeceğim. Bir numaralı haberi sil. Mesela haber başarıyla silindi dedi. Bakalım silmiş mi? Evet. Deleted kısmı dolmuş. Güzel. Şimdi bunu tekrar sildirmek istiyorum. Haber bulunamadı dedi. Çok güzel. Olmayan başka bir şey gönderiyorum. Haber bulunamadı. Çok güzel. Image kısmına sonra geleceğim. Dediğim gibi buraya biraz düşünmem lazım. Hani orada size Amazon'u göstersem mi? İşte bucket'ları falan. Yoksa CDN, farklı bir CDN mi göstersem yoksa doğrudan projenin içerisine mi image'leri gömsek? Şu anda tam emin değilim. Nasıl daha basit olabilir ve nasıl daha çok işimize yarar kısmını biraz düşünmem gerekiyor. Ben Duran Can Yılmaz. Yazılımcı Adam kanalındasınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız ve yorum atarsanız beni çok motive ediyor. Daha fazla video atmamı sağlıyor. Sizden beklediğim tek şey bunlar. Hani o like tuşuna basıp teşekkürler yazarsanız ben gerçekten çok motive oluyorum. Daha fazla video atasım geliyor. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.